Merhaba canlarım, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aramızda bugün ilk kez katılanlar varsa ayrıca hoş geldiniz diyorum. Umarım bu fal size ihtiyacınız olan mesajı getirir. Beni uzun zamandır takip eden yurt içi yurt dışı takipçilerime sizleri yeniden burada görmek her zaman çok güzel. Şimdi unutmayın, bu fal karşınıza bir sebeple çıktı. Evrenin size vermek istediği bir mesaj, bir işaret, bir uyarı ya da bir müjde olabilir. Şimdi fincanınızın anlattıklarını sezgilerim ve enerjim doğrultusunda birlikte yorumlayacağım. Şimdi kendinizi rahat bırakın, niyetlerinizi alın ve kalbinizi bu enerjiye açın. Eğer söylediklerim size uyuyorsa sevgiyle kabul edin, uymayanları ise evrene bırakın diyoruz. Hazırsanız fincanımın bize fısıldadığı mesajları birlikte keşfetmeye başlayalım. Öncelikle şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum. Fincanın orta kısmında çok net bir şekilde iki kalp görüyorum arkadaşlar. Biri oldukça büyük, diğeri ise onun hemen altında yer alan daha küçük bir kalp. İki kalbin birbirine bağlanacağı, sevginin büyüyeceği ve duygusal anlamda önemli bir gelişmenin yaşanacağını söyleyebiliriz. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar şu küçük olan kalp L harfini de andırdı bana. İsminin ya da soyadının içinde L bulunan biri bu olayın merkezinde olabilir. Eğer hayatınızda yeni biri varsa ondan gelecek bir haber ya da atılacak bir adım sizi şaşırtabilir arkadaşlar. Şimdi kalplerin fincanın ortasında çıkması bu konunun ne çok uzak ne de hemen olacak bir gelişme olduğunu gösteriyor. Enerji yavaş yavaş şekilleniyor. Kırgınlık yaşayanlar için ise bu kırgınlık, bu telvel yoğunluğunun içinde çıkmış olması bu konunun dediğim gibi bir barışma, ayrı olanlar için yeniden iletişim, yalnız olanlar içinse kalpleri ısıtacak yeni bir başlangıca, yeni bir tanışma ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Şimdi yani kalbinizi kapatmayın. Güzel bir enerji sizi bulmaya hazırlanıyor diyebilirim ben burada. Şimdi arkadaşlar sanki burada bir baykuş andırdı bana. Baykuş kafası kocaman. Dikkat ederseniz sadece baş kısmı bu ortaya çıkmış. Bu bana sezgilerin çok güçleneceğini, gizli kalan bazı gerçeklerin yavaş yavaş gün yüzüne çıkacağını söylüyor. Baykuş aynı zamanda bilgeliğin, farkındalığın ve doğru zamanda doğru kararı vermenin sembolü. Şimdi uzun zamandır kafanızı kurcalayan bir konuda artık gerçeği daha net görebileceğiniz bir dönem başlıyor. Hemen yanında ise kanatlarını açmış havada süzülen ağzı açık bir başka bir kuş. Yani çok daha büyük bir kuş görüyorum. Güçlü bir haberin, beklenen bir mesajın ya da sevindirici bir gelişmenin hızla size doğru geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi kuşun ağzının açık olması duyacağınız önemli sözlere, yapılacak bir konuşmaya veya beklediğiniz bir telefon haberine işaret ediyor. Bakın hemen şurada görüyor musunuz? Kanatları, kuyruğu, yani çok belirgin bir kuş bu. Bu iki sembol bir araya geldiğinde ise
mesaj çok net arkadaşlar. Önce bazı gerçekleri fark edecek. Ardından size yeni bir kapı açılacak. Önemli bir haber alacaksınız. Sezgilerinize güvenin. Çünkü bu süreçte size yol gösterecek en güçlü pusula kendi iç sesiniz olacak arkadaşlarım. Şimdi burada bedeni oldukça iri, güçlü görünüyor. Ayak kısmı ise adeta bir balık kuyruğunu andırıyor. Görüyor musunuz? Bakın, belden aşağısı bir balık ama belden yukarısı da bir insan gibi, böyle iri yapılı bir insan. Hem duygusal derinliği hem de sezgileri çok kuvvetli bir kişiyi anlatıyor bana. Balık kuyruğu su enerjisidir. Yani bu kişi duygularıyla hareket eden ama aynı zamanda hisleri çok güçlü olan biri arkadaşlar. Şimdi elindeki bir şeyle büyük kuşun ağzını açık tutmaya çalışıyor. Bu görüntü bir gerçeğin konuşulması için çaba harcayan, bir haberin ortaya çıkmasını isteyen ya da bir iletişimi açık tutmaya çalışan birini gösteriyor. Sanki susmaması gereken bir konu var ve bu kişi o konunun kapanmaması için uğraşıyor arkadaşlar. Bakın, ağzını açık tutuyor. Yani bu kuşun ağzıyla bir bağlantısı var burada. Yani bununla alakalı uzun süredir konuşulmayan bir mesele, yarım kalmış bir konuşma ya da beklenen bir açıklama varsa bu sembol onun yeniden gündeme geleceğini söylüyor. Güçlü görünen bir kişi, bazen siz olabilirsiniz bu, bazen de size ulaşmak isteyen biri olabilir. Özellikle duygusal bir konuda artık konuşalım, gerçek ortaya çıksın enerjisi çok baskın çıkmış. Yakın zamanda önemli bir yüzleşme ya da açıklama duyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada sanki böyle bir yere uzanmış bir kişi bu kuşun hemen üzerinde. Uzun zamandır zihnini yoran bir konudan dolayı dinlenmek isteyen, biraz geri çekilen ya da beklemeyi tercih eden biri andırdı bana. Artık biraz durup olanları izleyeyim diyen bir enerji var. Şimdi hemen yanında ise dikkatimi çeken ters bir soru işareti. Bakın, hemen şurada arkadaşlar. Bu da kafanızı kurcalayan bir belirsizliğin yavaş yavaş çözülmeye başladığını işaret ediyor. Cevabını bulamadığınız bir konu, beklediğiniz bir haber ya da aklınızda sürekli dönen bir soru işareti yakın zamanda netlik kazanacak arkadaşlar. Şimdi bu iki sembolle birlikte yorumlarsam eğer bunu, sabırlı olun diyorum. Şu an her şey durmuş gibi görünse de perde arkasında gelişmeler yaşanıyor. Çok yakında kafanızdaki soru işaretlerinin yerine daha net bir yol veya güçlü bir farkındalık alacak. Sezgilerinize güvenin, dediğim gibi doğru cevap zamanı geldiğinde kendiliğinden önünüze çıkacak diyorum arkadaşlar. Şimdi burada çok ilginç bir şekil daha var arkadaşlar. Sanki bir bana uçan daireyi andırdı. Size de öyle mi bilmiyorum. Beklenmedik gelişmeleri, sürpriz haberleri ve hiç hesapta olmayan karşılaşmaları temsil ediyor. Hayatınızda bir anda girecek bir olay ya da kişi planlarınızı olumlu yönde değiştirebilir. Şimdi uçan dairenin hemen altında ise net bir çapa figürü var arkadaşlar. Çapa güveni, sağlam adımları, kök salmayı ve istikrarı simgeliyor. Yani gelecek olan bir sürpriz gelişme sizi savurmak yerine tam tersine daha sağlam bir zemine oturtacak gibi görünüyor. Beklemediğiniz bir fırsat, haber ya da görüşme kapınızı çalabilir canlarım. İlk anda sizi şaşırtsa bile sonunda size güven veren ve huzur verecek bir sürecin başlangıcı bu. Acele karar vermeyin, çünkü bu enerji kalıcı ve hayırlı sonuçlar taşıyor. Ve şimdi hemen şurada bir meşale görüyorum. Bakın, alevi de üstünde duruyor.
Şimdi bu da aydınlanmayı, umut ışığını, önünüzü gösterecek önemli bir gelişmeyi, uzun süredir belirsiz kalan bir konuda artık gerçekler ortaya çıkacak ve yolunuz daha net görünmeye başlayacak. Şimdi meşalenin hemen yanında bir Ü harfi belirmiş. Bakın hemen şurada. Bu harf isminin ya da soyadının içinde Ü bulunan bir kişiyi çağrıştırabileceği gibi bazı izleyiciler için önemli bir yer ya da özel bir detaya da işaret ediyor olabilir. Herkese birebir uymayabilir. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin arkadaşlar. Şimdi üst kısmında ise adeta tozu dumana katarak ilerleyen bir araç görüyorum. İçinde bir kişi var ve oldukça hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Şurada bakın. Bakın burada tozu dumana katarak geliyor. Size bu arkasındaki iz bu kişinin size ulaşmak ya da bir işi sonuçlandırmak için büyük bir telaş içinde olduğunu düşündürdü bana. Sanki beklenen bir haber, görüşme ya da buluşma gecikmeden gerçekleşmek üzere diyoruz. Bu aracın meşaleyle bağlantılı görünmesi, bakın şuradan görüyor musunuz? Çok anlamlı. Bana göre bu hızla gelen gelişme hayatınıza ışık tutacak ve önünüzü açacak bir olayla bağlantılı. Beklenmedik ama hayırlı bir haber alma, bir sorunun çözülmesi ya da sizi sevindirecek bir adım atılması ihtimali oldukça güçlü duruyor arkadaşlar. Şimdi burada bir yelkenli benim dikkatimi çekti. Sanki yelkenini açmış dalgalı bir deniz, bakın. Tamamen açmış, yani dalgalı, esintili, adeta for etmiş. Ve yoluna güvenle devam ediyor. Beklemenin sonuna erdiği, artık hareket ve ilerleme zamanının geldiğini gösteriyor. Uzun süredir durgun giden bir konu yavaş yavaş hız kazanacak. Yelkenin üzerinde uçan kuşlar da mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda güzel haberleri, müjdeleri ve sevindirici gelişmeleri simgeliyor. Özellikle uzaktan gelecek bir mesaj, bir davet ya da beklediğiniz bir haber çok yakında size ulaşacak. Şimdi hepsi birlikte önünüzde yeni bir yol açılıyor. İş, eğitim, taşınma olabilir, seyahat olabilir ya da özel hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç yapma enerjisi güçlü burada. Rüzgar artık sizin lehinize esiyor. Doğru zamanda atacağınız bir adım sizi istediğiniz hedefe biraz daha yaklaştırabilir arkadaşlar. Fincanımız bu noktada korkmadan ilerle, çünkü yolun açılıyor mesajını veriyor. Güzel ve bereketli bir döneme doğru yelken açmış görünüyorsunuz burada. Çünkü bakın yol oldukça dalgalı aynı zamanda arkadaşlar. Tamamen dümdüz bir rota yok. Zaman zaman iniş çıkışlar, küçük engeller ve sabır gerektiren süreçler. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Yol yine de ne kadar dalgalı olursa olsun çok aydınlık. Bu da bana yaşayacağınız zorluklar sizi yolunuzdan çevirecek türden değil. Tam aksine her engeli aştıkça hedefinize biraz daha yaklaşacaksınız. Yolun aydınlık olması sonucun hayırlı olacağına, emeklerinizin karşılığını alacağınıza ve önünüzde umut dolu bir dönemin bulunduğuna işaret ediyor. Yani burada diyor ki bize cesaretini kaybetme, yol kolay olmayabilir ama sonu ferahlık, huzur ve güzel gelişmelerle dolu arkadaşlar. Bu mesajı alıyoruz buradan. Sabırla ilerlediğiniz sürece sizi bekleyen güzel kapılar birer birer açılacak gibi görünüyor.
Şimdi bakın şurada fincanın daha dip kısmına doğru burada bir beyaz süliyet var. Bu figürün bedeni insan gibi görünürken baş kısmı ise sanki boynuzlu bir hayvan kafası. Oldukça dikkat çekici bir sembol. Güçlü duruşu, kararlılığı ve mücadeleci bir karakteri anlattı bana. Boynuz sembolü ise arkadaşlar pes etmeyen, hedeflerinden kolay kolay vazgeçmeyen ve karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışan bir enerji. Beyaz renkli çıkması ise niyetin temizliğine, korunmaya ve olumlu gelişmelere işaret ediyor. Şimdi dip kısmına yakın olması ise bu konunun kök salmış bir meseleyle bağlantılı olabileceğini düşündürdü bana. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir konu ya da geçmişten gelen bir durum yeniden gündeme gelebilir arkadaşlar. Ancak burada görünen enerji korkulacak bir durumdan çok güçlü kalmayı ve doğru zamanda doğru adımı atmayı bana hissettirdi. İçinizde sandığınızdan çok daha büyük bir güç var. Sabırlı ve kararlı kaldığınız sürece önünüzdeki engelleri aşabilecek ve istediğiniz sonuca bir adım daha yaklaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi tabağıma gelmek istiyorum. Şimdi burada tabağıma geldiğimde bakın sanki baykuş figürü burada da belirdi hemen. Bakın bu sefer vücudu da var. Ve şimdi bu baykuşa yaslanmış bir kadın ama başı önünde eğik. Görüyor musunuz? Burada bir kadın silüeti var ve başı önüne eğik ve bu baykuşa sırtı dönük. Yaslanmış sanki bu baykuşa. Şimdi bu kişinin başı eğik sırtını baykuşa yaslamış gibi duruyor olması iç dünyasında bazı yükler taşıyan, sessizce düşünen ya da bu duygularını kolay kolay dışa vurmayan bir kadını anlatıyor. Çok anlamlı baykuşa yaslanmış olması, bilgelik, sezgi ve gizli kalan gerçeklerin sembolü. Bu kadın farkında olmasa bile arkadaşlar sezgileriyle doğru yolu bulacak gibi görünüyor. Şu an içine kapanmış, kararsız ya da kırgın bir ruh halinde olabilir. Ancak arkasındaki baykuş ona adeta görünmeyen bir destek arkadaşlar. Bana yakında bazı gerçeklerin ortaya çıkacağını ve bu kişinin kafasını eğmesine neden olan yüklerden yavaş yavaş kurtulacağını söylüyor. Eğer bu figür sizi temsil ediyorsa sezgilerinize güvenin. Eğer hayatınızda bir kadını temsil ediyorsa onun sessizliğinin altında anlatamadığı çok şey var arkadaşlar. Fincan bu noktada her sessizlik bir zayıflık değildir. Bazen en doğru cevap zamanı gelene kadar sabırla beklemektir. Mesajını çağrıştırıyor bana. Şimdi burada canlarım fincanımızda yine bakın bir sürü göz, ağız belirmiş. Bakın burada yine burada bakın 2 tane bir sürü gözler var arkadaşlar ve hepsi de şimdi burası kalabalık bir ortam, farklı farklı gözler sanki sizi izleyen insanlar ya da ağzında adınızın konuşulacağı bir çevreyi işaret ediyor.
yoğun bir ilgi ve merak olduğunu çağrıştırdı bana. İş hayatında, okulda, aile içinde ya da sosyal çevrenizde yaptığınız adımlar dikkat çekiyor. Bazı kişiler sizi takdir ederek izlerken bazıları ise sadece ne yapacağınızı merak ediyor. Göz önünde olma enerjisini verdi bana burası. Çünkü yoğun ve kalabalık gözüküyor. Bir kalabalık ortam, yani bir toplantı, bir davet ya da önemli bir görüşmede görünüyor olabilir. Bu ortamda söyleyeceğiniz sözler ve sergileyeceğiniz tavırlar dikkat çekecek. Her göz aynı niyetle bakmaz arkadaşlar. Bu yüzden planlarınızı herkese anlatmayın. Enerjilerinizi korumaya ve sezgilerinize güvenmeye özen gösterin. Çünkü bakın, çok böyle bakıldığı zaman çok şey vermedi bana bu gözler. Çok olumlu gelmedi bana. Onun için dikkat edin diyorum. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gönüllülüğünüzün artacağı ve insanların size daha fazla fark edeceği bir dönem arkadaşlar bu. Unutmayın. Ona göre kendinize dikkat edin. Şimdi burada bir çeşme görüyorum arkadaşlar. Bakın burada üstte musluğun çevirme yeri ve burada bir musluk söz konusu ve bu hanenin içine açılmış bir çeşme. Şimdi bu bana şöyle söyleyeyim size. Bereketi, kısmeti, farkındalığı ve ev içine gelecek güzel gelişmeleri simgeliyor. Bana hanenize maddi ya da manevi anlamda bir rahatlama geleceğini söyleyebiliriz. Beklenen bir para, güzel bir haber ya da ev halkını sevindirecek bir gelişme kapıda. Bu musluk hanenin içine doğru arkadaşlar. Henüz açılmamış ama açılacak. Merak etmeyin. Şimdi burada koşan bir süliyet görüyorum ben. Sanki böyle çok hızlı adımlarla gidiyor. Hızlı adımlarla koşan bir süliyet bu arkadaşlar. Bu aceleyle gelen bir gelişmeyi ya da bir hedefe ulaşmak için kararlı hareket eden bir kişiyi anımsattı bana. Enerjisi oldukça güçlü, beklemeden harekete geçen, zaman kaybetmek istemeyen biri gibi görünüyor arkadaşlar bu. Böyle bir kişi anlatıyor yani. Eğer uzun zamandır beklediğiniz bir haber, görüşme ya da sonuç varsa bu sembol o sürecin hızlanacağına işaret canlarım. Çok da güzel çıkmış. Bakın burada bir 3 rakamı var. Bu 3 gün, 3 hafta, 3 ay diyebiliriz buna. Üçlü ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü de diyebiliriz bu arada. Şimdi burada başka bir figür daha benim dikkatimi çekti. Bakın hemen şurada. Sanki böyle yaşlı biri, sakalı var. Bakın ağzının hemen altında. Sakalı var, göbeği var. Biraz toplu da biri arkadaşlar ve elinde bir havan var. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Sanki bir şey dövüyor. Yani bu yaşça büyük bir insanı çağrıştırdı bende. Çok anlamlı. Yani havan emek vermeyi, sabrı, hazırlık yapmayı ve zamanla ortaya çıkacak güzel sonuçlar diyebilirim ben buna. Yani şu an üzerinde çalışılan ya da olgunlaşması beklenen bir konu var. Acele edilmeden adım adım ilerleyen bir süreç. Bu yaşlı figür aynı zamanda aile büyüklerinden, tecrübeli bir kişiden ya da size yol gösterecek bilge birinden gelecek desteği de işaret olabilir. Söylenecek bir söz, verilecek bir tavsiye ya da alınacak bir fikir sizin için oldukça değerli olacak. Şimdi tabağımız burada şunu söylüyor. Her ne güzel sonucun arkasında
emek ve sabır varsa, şu an yavaş ilerliyor gibi görünen bir konu zamanı geldiğinde beklediğinizden çok daha güzel bir şekilde sonuçlanacak. Sabırlı olun çünkü emekleriniz boşa gitmeyecek diyor size. Oldukça güzel, hayırlı bir tabak olarak yorumluyorum. Çok da güzel çıkmış arkadaşlar. Bakın hep göz. Görüyor musunuz? Hep göz. Bakın burada. Her yerde göz var. Bu kalabalığın içinde biraz daha kendini, enerjinizi korumanızı tavsiye ediyorum size canlarım. Şimdi burada fincanımızın ve tabağımızın mesajlarının sonuna geldik. Umarım bu fal sizlere ışık olmuş, kalbinize dokunmuş ve ihtiyacınız olan mesajları almanıza vesile olmuştur. Unutmayın, fal bir yol göstericidir. En doğru kararı her zaman siz verirsiniz. Size uyan mesajları sevgiyle kabul edin. Uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın. Eğer yorum sizde karşılık bulduysa bunu yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Deneyimlerinizi okumayı gerçekten çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni fal yorumlarını kaçırmamak için bildirimlere zilini açmayı unutmayın. Hepinizin yolu açık, kısmeti bol, hanesi bereketli olsun. Sağlıklı, huzur, mutluluk ve güzel haberler sizinle olsun. Bir sonraki fal yorumumda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın sevgili dostlarım.